Herkese merhaba, ben Ceren. Bugün çekirdekten nasıl avokado yetiştirildiğini anlatacağım. Elimde görmüş olduğunuz gibi 2 tane avokado çekirdeği var. Bu avokado çekirdeklerine dikkat etmeniz gereken ilk başta neresinin tepesi ve neresinin altı olduğu. Yani çekirdeği meyveden nasıl çıkardım? Altta kalan tombul kısım, alt kısmı, üstteki sivri kısımsa üst kısmı oluyor. Bu bizim çekirdeği suya koyacağımız zaman önemli. Çekirdeğin kabuğunu soymanın en kolay yolu aslında 1-2 gün bekletmek. Çünkü kabuğu 1-2 gün beklettikten sonra kuruyor ve çok rahat bir şekilde elimle böyle bastırarak bile kaldırabilecek duruma geliyor. Meyveden direkt çıkarttığınızda kabuk ıslak olduğu için, çünkü aynı zamanda meyvenin kalıntılarını da kabuktan yıkayarak ayırdığımız için daha ıslak halde oluyor çekirdeğin kabuğu. Çok zor çıkıyor ve çekirdeğe zarar veriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken yerler bu çekirdeğin iki yanındaki iki çizgi. Çünkü çekirdek buralardan ayrılarak alttan kökünü veriyor. Bunu da göstereceğim birazdan. Diğer çekirdeğimizi de aynı şekilde kabuğundan ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi iki çekirdeğin rengi birbirinden farklı. Boyutları ne kadar yakın olsa da çekirdekler bu şekilde farklı boyut ve renklerde olabilir. Şimdi sıra çekirdeğimizi suya koyma aşamasına geldi. Suya koyacağınız kabın benim seçtiğim gibi böyle uzun bir kap olmasına dikkat edin. Çünkü çekirdek ayrılarak aşağıya doğru kökünü uzatacak. Şimdi kürdan kullanabilirsiniz. Benim elimde kürdan olmadığı için çöp şiş aldım. Bu çöp şişleri o iki yandaki çizgiye gelmeyecek şekilde çekirdeğe batıracağım. Kürdanı olabildiğince çekirdekle geniş açı yapılacak şekilde batırın. Çünkü uzun bir kap seçmemizin bir manası kalmış olacak. Çekirdek daha havada kalacak böyle. Daha çekirdekle dar açı yapılacak şekilde koyarsanız kürdanı, çekirdek daha aşağıda kalacak. Böyle yaparsanız daha yukarıda kalacak. Çekirdeğin ayrılma çizgisine gelmeyecek şekilde kürdanları yerleştirdim. Kürdanları çok fazla batırmıyorum. Yani tutacak şekilde batırsam yeterli oluyor. Böyle durumlarda ya içme suyu kullanın ya da dinlendirilmiş olan çeşme suyunu kullanın. Ya da kaynattığınız çeşme suyunu kullanın oda sıcaklığında. Burada çekirdeğin yarısına kadar batırdığım kürdanların altında kalacak şekilde doldurdum. Kürdanlara su gelmemesine dikkat edin. Çünkü batırdığımız yerler şu anda çekirdek yaralı. Su gelirse yosunlanma, mantar bunlar oluşabilir. Bu yüzden bu seviyenin altında kalmasına dikkat edin. Kök çıkartması 1-2 ay içinde gerçekleşiyor. Ben yaklaşık 20'ye yakın çekirdekte deneme yapmıştım. Her çekirdekten olumlu sonuç almıyorsunuz. Yani koyduğunuz çekirdek eğer köklenmezse bu sizinle alakalı değil. Muhtemelen çekirdekle alakalı. Burada mesela küçücük bir kökü çıkmış bir tane avokado çekirdeği görüyorsunuz. Normalde kök çok kısa, yani bu boydaki bir avokadonuz olduğunda aslında bu kadar kısa bir kök olmaz. Kök çok daha uzun olur. Yani bu avokadonun boyundan daha uzun olur. Bu çekirdekte şöyle bir sorun oldu. Çekirdek çatlamadı alttan fakat üstten avokadosu büyüttü. Ben de aslında çok ayrık bir çekirdek. Yani 5-6 aydır bu halde. Böyle kendim kırarak 1 hafta ya da 2 hafta oldu kırarak öyle bir deneme yapmak istedim. Ve şansıma gerçekten kendi kıramadığı çekirdeği ben kırdığım için alttan kökünü uzattı. Buysa kökünü oluşturamayıp çürümüş bir çekirdek. Bunda aklıma gelmemişti çekirdeği kırarak ayırmak ve böylelikle kendinden kurudu. Çünkü kendi kökü olmadığı için beslenemedi. Bu da kökleri kurumuş bir çekirdek. Bu avokado da normal avokado gibi olmadı yaprakları çıktığında. Yani böyle zaten hasta gibi bir avokado büyüdü. Yaprakları yakından görüyorsunuz. Böyle sarı beyaz yapraklar, gelişememiş yapraklar. Bütün yaprakları böyleydi ve boy atamadı. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Yani sizin de yetiştirdiğiniz avokadodan böyle durumlar olabilir. Bunları da göstermek istedim. Gözlemlediğim kadarıyla zaten bütün çekirdeklerinde farklı bir genetik yapısı var. Bazısı çok yapraklı, biraz daha kısa boylu büyüyor. Bazısı çok boy atıyor, çok uzun oluyor fakat yaprakları çok daha az oluyor. Burada bir diğer büyümüş avokadomu görüyorsunuz. Yaprak uçları zaten benim kesmiş olduğumu da görüyorsunuz. Kararmış. Bu kararmaların 2 tane sebebi olabilir. Birincisi zaten kış ayındaydık. Soğuğa bağlı olarak salon bitkilerinde de gördüğümüz kuruma, kararmalar oluyor. Aynı zamanda avokado nemli ve sıcak bölgelerin bitkisi. Yani aslında evde yetiştirmeye çok uygun bir bitki değil. Bu yüzden de nem oranının azlığına bağlı olarak kararmalar oluyor. Bunu da evde böyle fısfıslayarak günde belli başlı çok kuruduğunu hissettiğiniz zamanlarda, özellikle daha kuru havalarda daha sık fısfıslayarak gidermeye çalışıyoruz. Ben bu fısfıslamayı yaptığımdan beri çok daha olumlu sonuçlar aldım. Avokadonuz yaklaşık böyle 10-15, isterseniz 20 santim uzunluğa suda geldikten sonra bu şekilde toprağa dikiyoruz. Yani çekirdeğin yarısı toprağın üstünde kalacak, yarısı toprağın altında kalacak şekilde köklerini yerleştiriyoruz toprağa. Burada yine kurumuş avokadonun yaprağını kestim. Normalde yaprağın şeklinde kesmek daha iyi. Yani bu yaprakta kestiğim gibi bunu düz kestim.
Yine bir ilerleme olmadı aslında, bir sıkıntısı olmadı ama daha çok yaprak şeklinde kesebilirsiniz. Burada önce fısfıslıyorum, daha sonrasında da tozları siliyorum. Bu çok daha verimli olacaktır. Bunu zaten ilkbahar hazırlığında ya da kışın bazen tozlanan bitkilerinize yaparsanız yaprak daha güzel nefes alacak. Olması gereken sağlıklı yaprak ucunu görüyorsunuz. Bu yeni çıkan yapraklarda fısfıslamaya başladığımdan beri böyle bir sorun yaşamadım. Kurumuş yaprak uçlarını kesmek için steril bir makas ya da bir bahçe makası kullanabilirsiniz. Şimdi böyle üstünden yeni yaprakları geliyor. Videoyu bitirirken son söz olarak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çekirdek çürüyene kadar çekirdekten vazgeçmeyin. Çünkü benim mesela bu avokadomda aynı çekirdekten 2 tane avokado bitkisi çıkmış durumda. Birazdan göreceksiniz. Ben bu çekirdekten vazgeçmedim. Bu çekirdek çok uzun süre bekledi. Çürümedi, kök yaptı, avokado yaptı. Avokadosu kurudu. Sonra 2 tane birden çıkarttı. Bu yüzden çekirdek çürümeden kesinlikle vazgeçmeyin. Avokadonun yetişmesi için 18-20 derecelik sıcaklıklar yeterli aslında. Yani yarı soğuk bir tropik iklim bitkisi. Yazın bol suluyoruz. Yani toprağının kuru kalmamasına dikkat ediyoruz. Ve avokadomuzu geniş değil, derin bir saksıda yetiştiriyoruz. Saksıyı her bitkide yaptığımız gibi bitkinin boyu büyüdükçe değiştiriyoruz. Yani yıllık değişimler yapabilirsiniz. Suyu yazın daha fazla veriyoruz, kışın azaltıyoruz ve sulama yaparken de uygun suyu koyuyoruz. Yani birkaç gün bekletilmiş musluk suyu ya da kaynatıp oda sıcaklığına getirdiğiniz musluk suyunu kullanabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.